Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için oldukça kolay, hamurunda sadece un, su, tuz olan çıtır çıtır Arnavut böreği tarifi hazırladım. İnanın yapımı oldukça kolay. Tüm püf noktalarına dikkat ederek sizler de bu çıtır çıtır güzel böreği yapabilirsiniz. O zaman laf hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Böreğimi ıspanaklı yapacağım. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ tavamın içine ekliyorum. Biraz yağım ısındıktan sonra içine doğramış olduğum 4 adet kuru soğanımı da ekliyorum. Kuru soğanım çok fazla büyük olmadığı için 4 adet ekledim. Eğer sizlerin kuru soğanınız büyükse 2 adet de ekleyebilirsiniz. Benim gibi bol kuru soğanlı seviyorsanız soğan miktarını da fazla tutabilirsiniz. Soğanımı çok fazla kavurmayacağım. Birazcık çevirdikten sonra arkadaşlar üzerine ıspanağımı ekleyeceğim. Sizler dilerseniz çok fazla kavurabilirsiniz. Böreğin içinde zaten soğanlar da kaybolacağı için çok fazla kavurmayı tercih etmiyorum. Öncesinde güzelce yıkayıp kalın sap kısımlarını kenara ayırdım. Onları da sonrasında değerlendireceğim. Çok fazla ıspanağımın sap kısımlarını kullanmadım arkadaşlar, kök kısımlarını. Böreğimin içinde daha lezzetli olması için. Toplamda 1 kilogram ıspanak kullanıyorum böreğim için. Ispanağın da suyunu güzelce süzdüm ki çok fazla suyunu salmaması için de kavurmayacağım. Bir iki çevirip üzerine baharatlarını ekleyip altını kapatacağım. Baharat olarak yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber ve tuzu da ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ocağımın altını kapattım. Tavamın sıcaklığıyla ıspanakları soğanla güzelce karıştırıyorum ve başka kaba alıp iç malzememin kenarda soğumasını beklerken ben de bu arada hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum için 3,5 su bardağı ılık su ekledim. Ilık dediğim oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Poğaça gibi çok ılık olmasına gerek yok. Direkt çeşmeden soğuk su eklememeye de özen gösterelim. Suyumun içine biraz tuzumu da ekledim. 2 tatlı kaşığı kadar ve sonrasında tuzumla karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Böreğimde kullandığım un özel çok amaçlı böreklik un arkadaşlar. Mutlaka bu böreği yaparken bu şekilde özel böreklik un kullanırsanız daha güzel börek elde etmiş olursunuz. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Kıvamının tam güzel ayarlamak için bir anda ununuzu eklerseniz sert hamur olur. Bu da böreklerinizi açarken rahat açamazsınız. Kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Toplamda 9 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. Hamurumu yoğurma kasemde toparlayana kadar bu şekilde yoğuruyorum ve sonrasında tezgahımın üzerinde alıp güzelce özleşene kadar bu şekilde 3-4 dakika aralıksız yoğuracağım. Bu sayede böreklerimin tabii ki yufkalarını daha güzel açmış olacağız. Tezgahımda gördüğünüz gibi hamurum güzelce özleşene kadar yoğuruyorum. Hamurumun kıvamından da anladığınız gibi ele yapışmayan ama kesinlikle yumuşak dokulu bir hamur olacak. Çok sert hamur yaptığınızda tabii ki sonrasında açma işleminde bu sizi zorlar. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra bu şekilde şekil veriyorum ve hamur kesme aparatımla ilk önce ortadan ikiye, sonrasında da 20 beze olacak şekilde kesiyorum. Tepsimin alt ve üst tabanında kullanmak için 4 tane bezemi büyük tutacağım. Geri kalan bezelerimi daha ufak yapacağım. Kesmiş olduğum bezelerimi elimle de bu şekilde veriyorum ve güzelce avucumun içinde yuvarlıyorum. Sonrasında tezgahımda da daha güzel pürüzsüz olması için yuvarlayacağım bu şekilde arkadaşlar. Bu aşamalara dikkat ederseniz böreğinizi rahatlıkla açacaksınız. 4 tane bezemi büyük yapmıştım. Sağdaki bezem ufak olacak. Soldaki de bezemin büyüklüğünü de görüyorsunuz. Arada çok fazla fark yok arkadaşlar. Ona göre bezelerinizi ayarlamasını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi baştaki 4 tane bezem diğer bezelere göre biraz büyük oldu. 16 tane ufak, 4 tane de alt ve üst tabana kullanmak üzere ayırmış olduğum bezelerimi çok az unlamış olduğum servis tabağımın üzerine alıyorum. Bezelerimin üzerine buzdolap poşetiyle bu şekilde kapatacağım. 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım ki arkadaşlar. Bu sayede bezelerimizi daha rahat açabileceğiz. Sizler de bu şekilde en az 15-20 dakika dinlendirmeye özen gösterin.
20 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimi açmak için tezgahımın üzerine 2 tanesini alıyorum. Geri kalanını tekrar servis tabağında üzerine örterek kurumamasını sağlıyorum. Merdanemle bezemin altını üstünü unladıktan sonra pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezelerimiz de dinlendiği için bu işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Kenarda açmış olduğum bezelerimin de üzerinin kurumaması için bu işlemi olabildiğince hızlı yapmaya özen gösteriyorum. Sizler de bu işlemi hızlıca yaparsanız kenarda açmış olduğunuz bezeleriniz de kurumamış olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben pasta tabağı büyüklüğünde açmış olduğum bezelerim 16 tanesi ufak, bu 4 tanesi de tepsimin alt ve üst tabanı için büyük ayırmıştım bezelerimi. Onları da kenara aldım açıp da 200 gram kadar kısık ateşte eritmiş olduğum tereyağımın içine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum. Tereyağı yerine katı yağ veya margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki lezzet ve sağlık açısından tereyağı kullanmanız daha güzel olacaktır. İlk önce küçük açmış olduğum bezelerimi yağlamakla başlıyorum. Kaşıkla biraz yağımı döktükten sonra kaşığın ters tarafıyla güzelce her yerinin yağlanmasını sağladım. Bu şekilde üzerinde yine aynı büyüklükte açmış olduğum bezemi de kapatıyorum ve kenarlarını bu şekilde baskı uyguluyorum arkadaşlar. Yağının kenardan çıkmaması için. Tekrardan kaşık yardımıyla yağın her tarafına sürülmesini sağlıyorum. Bezelerinizi aynı büyüklükte açmaya da özen gösterirseniz üzerine kapatacağınız beze de bu şekilde tam eşitlenmiş olur. Ufak olursa hiç problem yok. Üstünü kapatırken kenarlarından çekebilirsiniz. Bu şekilde kenarlarında baskılar uyguluyorum ki yağları kenara çıkmaması için. İlk yağlanmış bezelerimi bu şekilde tepsime buzdolap poşeti örttüm. Üzerine bezelerimi koydum. Tekrar üzerine buzdolap poşeti örtüyorum. Bu şekilde kat kat ikişer tane bezelerimi tepsime yerleştireceğim. Bu sayede fazla yer kaplamadan kenarda da dinlenmeye alabilirim. En üstüne de 4 tane büyük açmış olduğum bezelerimi yağlayarak üst kısma koyuyorum ki tepsimin alt tabanı için ilk önce büyük bezeyi açacağım. Sizler de bu şekilde yaparak karıştırmamış olursunuz büyük bezelerinizi. Bütün bezelerimi açıp tepsime yerleştirdikten sonra bu şekilde en az yarım saat dinlenmeye bırakıyorum ki bezelerimizi daha kolay açabilmek için. Böreği yapacak olduğum tepsimi çok az yağlıyorum. Bu şekilde fırça yardımıyla tepsimin her yerine yağlanmasını sağlıyorum. Kullandığım tepsi ölçüm 42 santim arkadaşlar. Yarım saat dinlendirmiş olduğum ve büyük açmış olduğum ilk bezemi elime alıyorum. Sonrasında ikinci büyük bezemi de en son kullanacağım üst tabanı için. Tepsimi kenara alıyorum. Bu tepsimin alt tabanı için ilk önce bu şekilde açacağım. Elimin üst kısmıyla çevire çevire, hamurumuz da dinlendiği için çok kolay açılıyor. Arası da tabii ki iki yufkanın arasında da yağ olduğu için bu işlemi kolayca yapabiliyorsunuz. Saniyeler içerisinde tepsi boyunda açmış oluyorsunuz. Kenarını da daha güzel incelmesi için bu şekilde yaparak kenar kısımlarını da incelttim. İlk açmış olduğum hamurumu tepsime bu şekilde yerleştiriyorum ve kenarlarının yapışmasını sağlıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Kenar kısımlarını bastıralım ki arkadaşlar tepsimizin kenarına hamurumuz yapışsın. O sebeple ilk alt ve üst tabanını bir tık büyük yapmaya özen gösterelim. Tepsime yerleştirdikten sonra arasına yine tereyağlı ve sıvı yağ karışımından bu şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Her yerine güzelce yağlanmasını sağlıyorum. Sonrasında bezemi tekrardan tepsime yerleştirmiş olduğum bezemin üzerine bu şekilde orta kısmına koyuyorum ve kenar kısmından çekerek tepsimin boyutu kadar açıyorum. Gördüğünüz gibi bu işlem oldukça çok kolay ve basit. Bezenin altındaki hamurda yağlı olduğu için hamur yerinden hiç kımıldamıyor. Sadece biz bu şekilde kenarını çekiyoruz. Gördüğünüz gibi hiç yırtılma olmadan kolaylıkla incecik börekler yapabiliyorsunuz. Sizler de bu detaylara dikkat ederek bu lezzetli böreği yapabilirsiniz. Yine kenar kısımlarını ben bu şekilde kenara baskı uygulayarak biraz büyütüyorum ve kenarın tepsi kısmına yapışmasını sağlıyorum. İç harcı da ekleyeceğimiz için arkadaşlar her koyduğunuz bezenin mutlaka kenarını birazcık büyütün ve kenar kısımlara yapışmasını sağlayın. Bu sayede iç eklediğinizde kenarlardan çıkmamış olacak.
Tekrar açıp yağladıktan sonra yine tekrardan üzerine bezemi koyuyorum ve kenar kısımlardan da gördüğünüz gibi sadece çekmem yeterli oluyor. Ne kadar kolay açıldığını da görüyorsunuz. Hamuru güzel dinlendirdiğimiz için de gördüğünüz gibi çok kolayca açılabiliyor. Hiç oklava olmadan sadece merdane ile ilk başta biraz büyüttüğümüz bezeleri bu şekilde bir tepsi kendi evinizde çok lezzetli börekler yapabilirsiniz. 20 tane toplamda beze yapmıştım. İkili bezelerimi birleştirince 10 tane beze olmuştu. 5 tanesini alt taban için, 5 tane bezemi de üst taban için ayıracağım. 5. bezemi de bu şekilde güzelce açtım ve şimdi artık kenarlarında baskı uyguluyorum. Güzelce bastırıyorum ki iç harcı koyduğumda kenarlarından çıkmaması için kenarlarını tepsime güzelce yapıştırdım. Ben 5. katta yağlama işlemi yapmadım hamuruma. Sizler dilerseniz yapabilirsiniz. Bu kata ıspanaklı harcı eklediğim için ıspanaklı iç harcında da yağ olduğu için ben 5. kata yağ eklemedim ama sizler dilerseniz ekleyebilirsiniz. Geri kalan 5 tane bezemi de bu şekilde açacağım. Ispanağı ekledikten sonra da gördüğünüz gibi yine ben tekrardan bezemi çok rahatça açabiliyorum. Hiç beni zorlamıyor. İkili olduğu için hamurumuz çok fazla belki size ince gibi görünmeyebilir ama yakından gerçekten çok incecik oldu. Bundan emin olabilirsiniz. Ispanaklı iç harcımın da üzerinde gördüğünüz gibi kolayca bezemi açarak bu şekilde kapattım. Tekrardan hamurumu yağlayacağım ve geri kalan 4 tane bezemi de aynı işlemi uygulayarak açmaya devam edeceğim. Ben hamurumu açmaya devam ederken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Açmış olduğum hamurumu da görüyorsunuz ne kadar güzel incelikte olduğunu. Kenarlarını yine tekrardan bu şekilde tepsimin kenar kısımlarına yapışması için baskı uyguluyorum. Son hamurumu da üzerine yerleştirdim. 2 tane büyük açmış olduğum bezemi de üst taban için ayırmıştım. Onu da üst taban için bu şekilde yerleştirdim ve kenarını spatula yardımıyla ben içe doğru katlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat, kolay olacak. Sizler dilerseniz kenarlarını kıvırabilirsiniz veya benim gibi bu şekilde spatula yardımıyla iç kısmına getirebilirsiniz. Üzerinde güzelce yağlıyorum. Kenar kısımlarında mutlaka yağlamaya özen gösterin ki böreğiniz kuru olmaması için. Ben bu böreğimde tabii ki ıspanaklı iç harcı ekledim. Sizler dilerseniz ıspanaklı iç harcınıza lor peynir veya pırasalı da iç harcı yapabilirsiniz. Pırasalı, kıymalı da bu börek çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi böreğimde baloncuklar oluşmuş. Bu da ne kadar güzel, ince ve tam kıvamlı börek hamuru olduğunu gösteriyor. Böreğimi kesmek için hamur kesme aparatı kullandım. Bu şekilde de pratik şekilde kestim. Sizler dilerseniz bıçak yardımıyla veya benim gibi bu şekilde aparatla kullanabilirsiniz. Havuç dilimli yapacağım böreğimi. Sizler tabii ki kare olarak da dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde de çok şık ve güzel görüntüsü oluyor. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz soruları da arkadaşlar yorum yerine yazarak bana iletebilirsiniz. Gördüğüm an hemen dönüş yapıyorum. Kesmiş olduğum dilimlerin yine tekrardan üzerinden gittim ki dilimleri daha belirgin olması için. Dilerseniz böreğinizi bu şekilde hazırlayıp üzerine kapatıp buzdolabında bekleterek sabah da pişirebilirsiniz. Veya benim gibi böreği hazırladıktan sonra hemen öncesinde 5 dakika ısıtmış olduğunuz 180 derece alt üst fanlı ayarda orta rafta pişireceğim. Biraz kızardıktan sonra arkadaşlar ben 170 derece fansız ayarda pişireceğim ki el açması börek olduğu için içinin de güzelce pişmesi için. Böreğimin üzeri tamamen güzel kızarmaya başladıktan sonra altını da kontrol ettim. Biraz altı pişmediği için tepsimi alt tabanda da biraz kızarttım. Ve toplamda 1 saat kadar böreğimi pişirdim. İlk önce 180 derecede kızarana kadar, sonrasında 170 derecede de içini çekene kadar güzelce pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel böreğim pişti. Böreğimin altında görüyorsunuz çok güzel kızarttım arkadaşlar. Böreğim de çıtır çıtır oldu. Hemen bir tane kesmiş olduğum dilimi size de yakından göstermek istiyorum. Milföy gibi çıtır çıtır üzeri pul pul dökülen çok güzel Arnavut böreği yaptık. Sizler de umarım bu tarifi beğenir ve denersiniz.
Dışarıda yediğiniz böreklerden çok daha güzelini bu tarifle kolayca evinizde yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Sadece dikkat etmeniz gereken püf noktalarını da elimden geldiğince paylaşıp onlara dikkat ederseniz sizler de bu böreği çok kolayca yaparsınız. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.